Annemle babamdan ayrı geldik. O yüzden merak ediyorum. Annem ne yaptı, neler yaptı? Babamın bir evrakla ilgili sıkıntısı çıktığı için sonradan gelecek. O yüzden babam yok. Onun için ayrı bir endişeliyim. Çünkü hani annem bayağı günlerdir çalışıyor. İngilizce çalışıyor, bir şeyler çalışıyor. Babam gerçi yolunu bulur da. Ama hani bir soru sorarlar, böyle takılır kalır mı, ne yapar, ne der? Aklım başımda. Şimdi annemi görmeye gideceğiz. Yerleştik odaya. Şu an Swiss Otel'deyiz. Bangkok. Ondan sonra ben zaten az önce çekmiştim sanırım. Ama bohçacı amca geldi. Bavullarımızı getirdiler. Bilirim. Evet Cici. Teşekkür ederim bebeğim. Şöyle hızlıca. Valizlerimizi getiren amca bir konuşkan 20 dakika gitmedi adam. Kedisi varmış. Tişörtümde kedi vardı benim geldiğinde, değiştirdim. Telefondan kedisini açıp gösteriyor. Lobide gösterdi. Odaya geldi. Eşime de diyor ki bak benim kedime bak diyor. İlk defa böyle uluslararası bir otel çalışanından bu kadar eve gelmiş gibi bir şeyle karşılaştık. O yüzden mutluyuz. Evet, anamı görmeye gidelim. Zile bastık. Bakalım. Şöyle oldu. Katar üzerinden geldi, Doha'dan. Biz işte Katar havayollarını dene bak, rahat uçağı falan filan dedik ama keşke direkt Tay uluslararası havayollarıyla geleydi. Anamı biraz katakulliye getirdik gibi. O da yoruldu tabii ki. Selam. Kıyamam, nasıl uykusuz, biraz kapatayım konuşayım bak. Evet, annemi iyi gördüm. Burada da Takumi'nin adının olduğu bir restoran varmış. Şöyle. Which restaurant? Where did you see that? Here? Aa. Burada. Bana diyor kazançlarının bir kısmını vermeleri lazım. Ben işi çok küçük düşünerek dedim. Sana hani ücretsiz yemek versinler falan dedim. O da hayır diyor. İsim hakkımı versinler. Akıllı adamın hali başka oluyor. Bu arada ticari anlayışına hayran oldum abi. Oğlum, Fikret abinin ticaret odasının ilk kurucularındandır. Bu da sır aramızda kalsın. Hadi Teşekkür ederim abi. Actually this is cheaper than I expect. Mesela bu tarz bir sandviç 300 lira. Crunch sandviç 240 lira. Lira diyorum ama Türk lirasıyla hemen hemen aynı diye hatırlıyorum ben. Baht. Bu şekilde. Ben şimdi onu yazarım zaten. Not düşerim. Hem konuşuyorum hem bakıyorum. 600 istedi. He asks for 600 but she gave 500. 600. It's not overpriced, I guess. It's fair. Aman Şu anda çok çabuk ikna oldum. Çünkü ne pahalı ne ucuz artık biliyorsun. Türk parasıyla düşününce insan idrak edemiyor. O yüzden yaşadıkça görecek. parasıyla bu aynı. Şimdi restorana gideceğiz. Burası sanırım kahvaltı yapacağımız yer. Ya, çok güzel. Çok iyi. Harika orası. Şendelür, şendelür. Kurabiye evi bile var. Çok iyi. Ay bir saniye zoomlayacağım ama yaptım. Çok güzel. Çocuklar için mi acaba? Oo, Takumi. Tam böyle gelinliklerle inmelik. Atacağım Tamam. Uçi. Sıcak değil mi? Otel anacığım beğendiyse tamamdır. Bak ilk çıktığında bir böyle yanma gibi bir soğuk değil mi? Evet. Ama bu şimdi geçecek. Fillerin içinden canım.
Koşarak koşarak gel bana gel. Tasty orange juice. Değil mi? Portakal suyu lezzetli görünüyor. Aman diyeyim anne. Aktif. Very active place. さっきのヌードルとかこっち側にある。ちゃんと Bu ne? Bu sanırım I can have me. Tete, what did you order? Braised beef noodle. Braised? Beef noodle Braised, what is braised? Bilmiyorsun. with hair. Biz de dana etli noodle söyledik annemle. Yanında da tamam sen tamago kamoşirenai. Did you like it? You didn't like? I prefer 日本のヌードルだ。 Japon noodle tercih ediyormuş. Anne sen beğendin mi? Abi et suyuna çorba bildiğiniz. Ama şey var bunda. Yeşil, taze soğan tadı ve zencefil. Evet bu şekilde. İlk yemeğimiz böyle. Bu arada benim parmaklar çıkıyor. Acemi kameraman. Evet. Güzel ya. Beğendim. Sağlıklı. Welcome to Asya yani. Rolling in the pickup, dirt road behind. Heart's in the hills, but my mind's in the grind. City lights flashing, they calling my name, but the crickets in the night, man, they play a sweet game. From the farm to the hustle, got that duality. Pouring coffee at dawn, dreaming of reality. Where the skyline's tall and the neon's bright, but I miss those sunsets, country stars at night. City dreams, country soul. Bu kreker var. İstersen pizza kreker. Analar işte. Geldik Sibis Otel'e. Badiye çubuk kireker de var. Şimdi arabamıza bindik. Şöyle. Teten de çalışıyor. Maalesef. Ben de çalışayım. İşin kötü tarafı beni toplu ulaşım sadece toplusu değil özel olanı da tutuyor. Öyle olunca bu araba şu an var ya milkshake gibiyim. Beni çalkalıyor da çalkalıyor adam. 2 saat 54 dakikaymış. Abi durdu sonunda. Biz de kahve içmeye geldik. Şimdi baktım tavuk yiyor. Demek adamcağızın da karnı acıktı. Durmak istedi. Bize dedi serbestsiniz, inebilirsiniz. Burada bizi bekliyor. Biz de kahveyi alıp hemen yeniden bineceğiz. Hojicha aldım. Siyah şekerli. Kahverengi şekerli. Soğuk. Çayım turuncu çıktı. Anamınki
Aa, bu şey Tayland çayı ya. Bir de şekersiz demiştik ama şeker var içinde. Aa, Allah Allah. Anam her şeyi şekerli tüketiyorlar. What did you get? Amazon is like latte. Amazon, okay. Kafe latte. Şoför amca biliyorsunuz pek durmaya niyetli değildi ama karnı acıktı bir noktada ve yemek molası verdi. Bir sebepten kapı kapanmıyor. Defalarca deniyor. Aa, bir şey oturdu yerine. Tamam. Tekmeli abicim bizim sistem. Beni görüyorsunuz mahvolmuş durumdayım. Bir an önce bitsin. Ama olsun be. Sağa sola bakıyoruz. Güzel. Hani hemen bitmese de olur ama çok da sürmesin. Feribota az kaldı. Şuraya bir yere elimi sabitleyeyim diyeceğim ama arabanın her yeri oynuyor. Abi bayağı hızlı ve öfkeli ya. Virajlarda hızını alamıyor. Böyle drift falan yapıyor. Minibüsle. Böyle posu devrilmesi. Şoför. Beni mundar ettin buralarda. Mide diye bir şey kalmadı. Ama iyiyim. Kötü değilim. Şoförde boy da yok. Nereye devrilecek? Ya çok sinir oldum adama. Adaya varış. Oy oy oy, kamerayı bir de sabit tutabilsem. Roller coaster gibi olacak izleyenlere. Welcome to Koh Chang yazıyor. Size kurabiye ve meyvesi ikram ettiler. Bayağı güler yüzle karşıladılar. Aslında şoför abiye hiç hemen el salladık. Bizim resmimizi çekti. Kanıt olması için. Öyle yapılıyormuş. Hani ben bunları bıraktım artık. Benden gittiler. Bizde ilgisi yok. Bayağı canlı bir yere benziyor. Denize bir an önce ayaklarımı sokmak istiyorum. Muay Thai cup. What's your name? How long is here? Şey değil mi ya? Aralığı ve yazı aynı anda yaşamak bu. Evet, çok güzel. Wow. Oh wow. Size resim çekeyim. Oh wow. This is low tide, but you know, probably like the beach side will be like this.
tuttuk onu. Wow. Kanpai. Asian countries always this is popular. Yeah, this. So your grandparents have been to Thailand before. Only my grandpa. I see. Which area he been to? I don't know, it was many years ago for the governmental change. Really? Generally. Çok iyi ya. Çok güzel bir karşılama töreni bizim için. Uhu. Çok iyi. Bu şişte tavuk. Burada işte şey var, ananas, domates, soğan. Ben birazcık onları çıkardım şişten, tabii aklıma çekmek geç geldi. Bu pad thai diyorlar. Bunda noodle. Üzerine lime sıkıyorsunuz ve yer fıstığı koyuyorsunuz. Böyle balık sosu sanırım, değişik bir tadı var. Hani hiç Türkiye'de yediğimiz bir tada benzemiyor. O yüzden anlatamadım. Bu da şey, karides değil. Şey bu, kalamar kızartması. Bu da kişnişli salata ama çok güçlü. Yandı. Bu site Koh Chang Island. Biz Koh Chang adasına gittik. O yüzden de bu siteyi tavsiye ediyorum. O adayı merak edenler için. Koh Chang Adası'nın sitesinde her türlü bilgi mevcut. Genelde de güncel bilgiler var. En fazla hani yani para konusunda. Sezonsal değişiklikler olabilir. Onlara bakarsınız. Mesela burada güzel açıklamış. Ben şu anda Türkçe'ye çevirdim. Site aslında İngilizce bu arada. Siz bunu çeviri eklentisine ekleyerek buradan dilinizi seçip o dile çevirebilirsiniz. En altta da feribot tarifeleri ve bilgileri var. Buraya bastığınız zaman burası açıyor ve burada güncel feribot saatlerini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda da şöyle, sadece feribot saatlerini değil, transfer nasıl yaparsınız? İşte yağmur mevsiminde bile nasıl olur, ne olur gibi bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Yine burada da açıklıyor işte Bangkok'tan nasıl giderim, uçakla gidersem nasıl olur, otobüste gidersem olay nedir falan diye. Aynı zamanlarda burada da hem fiyat bilgisini alabilir hem de ne kadar süreceğini görebilirsiniz. Trat hava alanına Bangkok'tan gitmek istediğiniz zaman bir uçuşla 3890 baht tutuyormuş. Yani neredeyse 4000 TL diyebiliriz. Ki 4000 lira bence çok pahalı yani bunun için, bilmiyorum. Ama rahatınıza düşkünseniz olabilir. Genelde yol 6 saat sürüyor. Özel otobüs de olsa, taksi de olsa, ne olursa olsun. Zaten sağa sola bakarken geçiyor bu arada bu süre. Ondan sonra burada da yine aynı şekilde fiyat görebiliyorsunuz. Bunlar lüks araçlar. Ondan sonra ne varmış? Feribot Bangkok Koh Chang demiş. Express varmış. Bunlar da saatleri bu arada. Her saatte olmuyor. Yine aynı şekilde. Bunlara da buradan bakıp dikkat edersiniz. Dikkat. Bu da diğer bir havaalanı. Genelde en ünlü olanı bu. Suvarnabhumi. Böyle mi okunuyor bilmiyorum. Suvarna diyeyim kısaca. Suvarna en ünlüsü ama Don Muang, biz bununla geldik. O yüzden bu şekil. Burada da yine aynı şekilde nereden geliyorsun? Koh Chang'a gidiyorum. Hangi tarihte gidiyorum? Bilet bul dediğiniz zaman size o tarihteki özel araçların veya işte toplu ulaşımın
biletlerinin bilgisini verecektir. Yine fazla detay için bu siteye bakabilirsiniz. Bu sitenin adı da Kochang Ferries diye geçiyor. Evet, şimdi size bunu harita üstünde göstermek isterim. Biz yolculuğa buradan başladık. Bangkok'tan. Bangkok'tan özel araca da binseniz, otobüse de binseniz, servise de binseniz güzergah bu abi. Ondan sonra da işte buraya vardığınız zaman da feribota biniyorsunuz ve adaya geçiş yapıyorsunuz. Bu da yine aynı şekilde, hani dedik ya az önce, Trat hava alanından giderseniz, rahatınıza düşkünseniz burada iniyorsunuz. Yine aynı şekilde kısa bir araba yolculuğu, taksi. Buradan yine feribot. Hatta büyük ihtimalle taksi feribotla geçersiniz. Feribot ücretinizi ödersiniz ve otelinize gidersiniz. Güzergahımız da bu şekilde. Ben buraya özellikle ekledim bunu. Normalde bunu kaldırdığım zaman ne oluyor? Böyle oluyor. Çok bir şey değişmiyor yani. Ondan sonra Cuma. Bu önerebileceğim bir uçuş sitesi Skyscanner. Bunu zaten artık bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Varsa da şöyle. Bu siteye girdiğinizde İngilizce olabilir. Bu dünya logosuna tıklayarak buradan dilinizi, ülkenizi ve para biriminizi değiştirebiliyorsunuz. Kaydede basacaksınız. Kalkış diyor. İşte ben İstanbul dedim. Herhangi bir tanesi. Size hangisi yakınsa onu seçersiniz. Genelde İST oluyor bu arada. Buradan da işte dediğim gibi ünlü olan bu diye bunu seçtim şu an. Bu da olabilirdi. Yani var mı uçuş bilmiyorum tabii. Mayıs ayından Kasım ayına kadar arkadaşlar off season diye geçiyor. Off season olduğu için de yani yağmurdu, çamurdu. Hatta havuz hizmeti varsa havuzu kapatabiliyorlar falan. Bu yüzden bunlara dikkat edin derim. Bir de bu sitede bu renk demek en uygun fiyat demek. Bu renk orta halli, bu pahalı demek. Gittikçe görüyorsunuz yeşiller azalıyor Kasım ayına girince. Kasım ayından sonra Aralık. Aralık zaten bu sezon mevsimi. Yeni yıl kutlamaları vesaire. O yüzden akın ediyor insanlar. O yüzden de fiyatlar biraz daha tuzlu oluyor yani bu dönemde. 25 Kasım'da dedin ki ben uçağa atlıyorum. 2 Kasım'da da geri dönüyorum. Kaç gün yapıyor? 2, 4, 6, 8 gün. Atladın uçağa. Mesela bir de yanına eşini aldın, arkadaşını aldın. Buradan en ucuz rotayı görebilirsiniz. Genelde en ucuz olanlar aktarmalılar oluyor arkadaşlar. O yüzden de mesela bakın 22 saat sürüyormuş. 19.500 liralık olan falan varmış. Thai Hava Yolları. Aktarmasız uçuş 9 saat. 36.000 TL'ymiş. Gidiş dönüş. Bu fiyat bu arada. Tek gidiş değil. Ben 2 yolcu diye seçmişim. Tamam, tek kişi dedim. Az önce aynı bir şey değişmedi. Demek ki tek kişi fiyatı gösteriyormuş direkt. Tamam, okey. Dediğim gibi işte buradan bunlara bakabilirsiniz. Dönemsel olarak daha uygunlarını bulabiliyorsunuz. Mesela Katar Hava Yolları, bakın. Annem bununla uçmuştu. Bu çok daha uygun görünüyor şimdilik. Daha erken alırsanız daha ucuz olur diye düşünmüştüm ama zaten daha ne kadar erken olabilir ki? Neredeyse bir sene var. Ve Booking.com'u göstereceğim size. Booking.com'da da şöyle. Buraya White Sand Beach yazdım ben. Çünkü neden bunu yazdım? Bizim gittiğimiz bölge orasıydı ki ben orayı tavsiye ediyorum. Yine Kochang. Kochang yazdığınız zaman tüm adadaki otelleri gösterir. Benim tavsiye ettiğim bölge buraya çıkıyor. Yine burada 2 Nisan, 6 Nisan demişim ben. Onu değiştirelim. Aralık. Biz 25'inde gidiyorduk. 26'sında servise bindik. İkisinde geri döneceğiz. Birinde o zaman Bangkok'a geri döneceğimizi düşünelim. Ara diyorum. 2 yetişkin bir oda. Evet, bu şekilde çıkan fiyatlar o dönem için biraz daha artıyor. Az önce Nisan ayına baktığımızda 5.000 liralara vardı. Şu anda çok fazla seçenek var mı? Bunu da
En kolay yolu haritaya da göstere basıyoruz. Yine burada fiyat aralığınızı seçebiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Kahvaltı dahil olsun mu, ücretsiz iptal olsun mu? Yine buradan filtreyi seçip hani ona göre arama yapabiliyorsunuz. Bizim kaldığımız bölge arkadaşlar bu bölgeydi. Ben şöyle bir küçülteyim önce. 19.000 TL'ymiş o dönem için. Hani ben otelimden çıktığım zaman o güzel neşeli insanların cıvıl cıvıl olduğu plaja çıkmak istiyorum. Hani arada bir yol olsa da çok da fark etmez benim için. Yeter ki yakın olsun. Sahile 50 metre olsun. Bu buralarda olur. Bu arada şey de değil hani. Taksi var. Taksiyle her yere 5-10 dakikada gidebiliyorsunuz. Taksinin tek kötü yanı şu. Mesela sabah çok kalabalık bir grupsanız kişi başı ücret alıyor. Ondan kişi başına vurduğunuz zaman eğer ailenin hani şeysizseniz, reisi diyeyim, parayı ödeyecek kişisizseniz bu durum biraz can yakabilir. Hani böyle 5 günlük tatilde gitmeli gelmeli 5 kişilik aile taksiye para vereceğinize bence tavsiyem biraz daha otele para verin abi. En azından hem daha iyi bir yerde kalırsınız hem de git gel yapmak zorunda kalmazsınız. Bu arada şuradan şuraya mesafe hani en fazla olsun 10 dakika olsun yine yürünebilir. Zaten turist yani. Turist dediğinin işine. Söyleyebileceklerim bu kadar. Anlattım. Booking.com dedik oteller için. Booking.com Skyscanner dedim. Bu JP ben Japonya'da olduğum için böyle de siz .com yazın o çıkar. Buraya girdiğiniz zaman uyarı alacaksınız. Türkiye'deki işlemlerimizi artık yürütmemekteyiz diye. Merak etmeyin. Yurt dışına rezervasyon yapmanıza engel bir durum değil. Sadece Booking.com uzun zaman önce Türkiye'ye kapandı. Yani o uyarı alırsanız bu demek değildir ki siz başka ülkede otel ayarlayamazsınız. Evet, Skyscanner dedik uçuş için. Ondan sonra Cuma. Kochangferries.com buradan da güncel saatleri, feribot saatlerini görebiliyorsunuz. Buradan da yine Kochang Adası ile ilgili güncel bilgilere ulaşabiliyorsunuz efendim. Evet böyle. Bu şekil. Sorunuz olursa ne olur sorun. Lütfen yorumlara yazın bana. Ben cevap vermeye çalışırım. Teşekkürler.